Baklava, birçok medeniyetin ortaklaşa sahip çıktığı ve neredeyse her medeniyetin benimsediği ve istisnasız herkesin sevdiği bir tatlı. Bir tek Türkler değil, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Balkanların neredeyse bütün kavimleri, Yunanlılar, Bulgarlar, Ermeniler, Yahudiler, Araplar, baklavayı kendi sunum gelenekleri ve kendilerine has dokunuşlarıyla sunarlar. 8 Ağustos 2013 tarihinde baklavanın Türk tatlısı olduğu tescil edilmiş olsa da bir imparatorluk olan ve türlü kavimlere yurt olmuş Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan halkların birçoğu baklavayı kendilerine mal ederler. Dilerseniz önce etimolojik kökenine inelim. Ne dersiniz? Oklavayı hepiniz bilirsiniz. Baklavadaki vazgeçilmez rolünden dolayı bu tatlıya isim babalığı yapmış olabilir mi peki? Baklava ismi konusundaki teorilerden bazılarına değinelim. Türkolog Doktor Mustafa Kaçalin, oklavanın ok köküne dayanması gibi baklavanın dilimlerinin de balığa benzemesinden buna balıklava denilmiş ve bu kelimenin sonradan baklava olarak kısaltılmış olabileceğini öne sürüyor. Hatta yüzlerce yıl Türk hakimiyetinde kalmış olan Kırım'ın Balaklava şehrinin adının da coğrafi yüzeyinin baklavaya benzemesinden dolayı konulduğu, halen bölgede yaşayan Türklerce ifade edilmektedir. Başka bir teoriye göre ise baklava sözcüğü eski Türkçe'de baklava veya baklağı olarak geçtiğinden eski Türkçeden bir alıntı olan bağlamak, sarmak anlamına gelen bayla sözcüğünün üstüne v eki getirilmesiyle oluşturulmuştur. Priscilla Mary Ish'in baklava kelimesinin ilk olarak Kaygusuz Aptal'ın şiirlerinde geçtiğini, karnıyarık adıyla sarığı burma baklavasının 18. yüzyıla ait bir Arapça yemek kitabında tarif edildiğini ifade etmektedir. Aynı yüzyılda Mevlana Celaleddin Rumi'nin Divan-ı Kebir adlı eserinde baklavanın Samsa baklavası olarak zikredildiğini de görmekteyiz. Şimdi bizi en çok ilgilendiren kısma, yani baklavanın icadına, damaklarımızı süslemesine vesile olan yapılış kökenine inelim. Bazı kaynaklara göre Roma tatlısı olan ve M.Ö. 2. yüzyılda yapıldığı söylenen pişmiş hamurun üzerinin balla kaplanmasıyla yapılan plakos adı verilen tatlı, Roma İmparatorluğundan Bizans İmparatorluğu'na ve Osmanlı İmparatorluğu'na bir mutfak mirasıydı. Yüzyıllar içerisinde son halini alan baklavanın kökeninin bu olduğunu iddia eden Patrick Faas, bu tatlının Yunan karşıtı Romalı devlet adamı Cato'dan miras kaldığını ifade eder. Profesör Spiros Virionis, göçebe Türklerin mutfak kültürünü fakir bulduğunu ifade ederek hayvancılıkla uğraştıklarından et, sebze, meyve ve basit sac ekmeği ile karınlarını doyurduklarını söyler. Göçebe Türklerin fırın kullanmadıkları için dolgun ekmek yapmayı uygun görmedikleri ve taşınabilir saç üzerinde pişirdikleri yufkaları ekmek olarak yedikleri bilinir. Bugün bile Türkiye'nin birçok yöresinde ev ekmeği olarak saç üzerinde yufka pişirilir. Peki buradan yola çıkarak baklavanın aslında göçebe Türkler tarafından bulunma olasılığının yüksek olduğunu söyleyemez miyiz? Çeşitli tarihçilere göre baklavanın tarihi de değişiklikler gösterebilmektedir. İstanbullu bir Rum olan Sulabozis, İstanbul Rumlarının mutfak kültürüyle ilgili kitabında iki kalın yufka arasına havanda dövülmüş ceviz, susam ile bal karışım koyularak yapılan kopte, başka deyişlerle kopton veya koptoplakos adlı bir Bizans tatlısından bahsederken, baklavanın Bizans değil, Orta Asya kökenli olduğu tezini savunanlardan Amerikalı gazeteci Charles Perry'e göre ise kopte baklava gibi bir hamur işi değil. Çünkü hamur kullanılmıyor. Dolayısıyla kopte bir tür şekerleme der. Charles Perry, Azerbaycan'da bakı pahlavası diye bilinen geleneksel tatlıyı, Orta Asya bozkırlarında çalı çırpı ateşi üzerine oturtulmuş saçta pişen yufka ekmekten klasik baklavaya varışı sağlayan evrimin bir işareti olarak görüyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles Times gazetesinin yemek editörü olan Charles Perry, en çok kabul görmüş yoruma sahiptir. Baklavanın her şeyle bir Türk tatlısı olduğunu ve kökeninin Orta Asya'ya dayandığını söyler. Perry tezini kat ve yufka kelimelerinin Türkçe olmasına dayandırıyor. Gerçekten de Anadolu'da yugo olarak telaffuz edilen yufka kelimesi ince anlamında da kullanılır. Tek tek açılmış
ve pişirilmiş yufkaları düşünün bir bozkır obasında. Yufkaların arasına çeşitli harçlar koymuş ve katmerli bir hamur işiyle uğraşan bir göçebe Türk. Peri, Azerbaycan'ın Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen göçebe Türklerin yolu üzerinde olduğunu ve burada yerleşik İranlıların yaşadığını belirterek, baklava sanki İran geleneğindeki fırında pişirilmiş, fındık fıstık dolgulu hamur işleriyle Türklerin çok katlı ekmeğinin bir bileşimi gibidir diyor. Katmanlı yapısını düşündüğümüzde ve ortaya çıkarması muhtemel halkların geleneksel yaşam biçimine baktığımızda büyük bir medeniyetin ürünü olduğu oldukça açık. Yine de son halini, o gösterişli ve ince işçilik isteyen sanatsal görünümünü Osmanlı İmparatorluğu döneminde aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Baklava ile ilgili elimizdeki en eski kayıt, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait Topkapı Sarayı mutfak defterlerindedir. Kaydı incelediğimizde 1473 yılında sarayda baklava pişirildiğine şahit oluyoruz. Ayrıca tarihimizin en ilgi çekici seslerinden Evliya Çelebi, 17. yüzyılın ortalarında İstanbul'dan çok uzakta Bitlis Bey'inin konağına misafirken baklava yediğini söyler. Baklava, saraylarda, konaklarda, törenlerde, misafir ağırlarken akla ilk gelen ve ortamları şenlendiren yegane tatlı olarak görülüyor. Peki baklava bu kadar ince işçilik isteyen, sanatsal bir el işine nasıl dönüştü? Zor beğenen makam mevki sahibi kişileri, devlet erkanını, yabancı elçileri veyahut misafirlerini memnun etme telaşına düşen sarayın veya misafirperver halkın telaşını cezbetmiş olması elbette muhtemel. Bu yüzden dönemler arası sürekli işçiliği artan ve yeni katmanlarıyla son halini alan baklava, tatlıda inceliğin de temsilcisi olmuştur diyebiliriz. Bamberg Üniversitesi'nden Bert Fregner gibi bazı araştırmacıların da buna paralel bazı söylemleri var. Onlara göre saray mutfağındaki yeme içme eğilimleri İstanbul sosyetesinin damak zevkine ve tercihlerine göre biçimlenirdi. Baklava ustası olmakla mutfakta usta bir aşçı olmak arasındaki fark bu yüzyıllarda ortaya çıkmıştı. Sadece baklavanın ustası olan aşçılar aranmaya, yetiştirilmeye çalışılırdı. Saraylarda ve önemli kişileri ağırlayan konaklarda, hanlarda, baklava yufkasının çok ince şekilde açılmasına önem verilirken, işe alınacak herhangi bir aşçıya dahi pilavın yanında baklava da yaptırılırdı. Burhan Oğuz'un Türkiye halkının kültür kökenleriyle ilgili kitabında anlattığına göre, eski İstanbul konaklarında yapılan baklavalarda aşçının bir tepsiye en az 100 kat yufka sığdırması istenirmiş. Baklava tepsisi fırına girmeden önce konak sahibinin huzuruna getirilirmiş. O da bir hamit altınını yarım metre kadar yükseklikten dik olarak baklavanın üzerine bırakırmış. Altın, yufka katlarını delip tepsinin dibine değerse aşçı başarılı sayılırmış. Tepsi içindeki altın da bahşiş olarak aşçıya gidermiş. Eğer altın yufka katları arasında kalırsa baklava tepsisi mutfağa geri gönderilirmiş. Bu gösteri konukların huzurunda yapılır da başarısız olursa ev sahibi kendisine rezil olmuş sayarmış. Anadolu ve İstanbul ile ilgili yemek kültürünü kitaplarında bizlerle buluşturan Sula Bozis de 19. yüzyılda Lonca'da örgütlenmiş sakızlı ustaların İstanbul'daki konaklara baklava yufkası açmak için çağrıldığını söyler. Baklavanın yurdu, geniş toprakları ve büyük bir kültüre sahiplik yapan Osmanlı İmparatorluğu olduğuna göre en iyi baklava ustalarının da sarayda olduğu kuşku bulunmaz bir gerçek. Sarayda baklavaya bu kadar önem atfedilmesi sadece ince zevk alameti olarak görülmesinden değil, zamanla devlet törelerine girmiş olmasından da kaynaklanıyor. İmparatorluk içerisinde bir baklava alayı geleneğinden de bahsedebiliriz. 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan bu geleneğe göre Ramazan ayının ortasında padişahın askeri iltifatı olarak saray mutfağından Yeniçeri Ocağı'na baklava giderdi. Her 10 askere bir sini baklava hazırlanır ve saray mutfağı önünde dizilirdi. Silahtar ağa bir numaralı Yeniçeri olan padişah adına ilk siniyi teslim aldıktan sonra diğer sinilerin her birini ikişer asker nizami olarak yüklenirdi. Her bölüğün amirleri önde, baklava sinilerini taşıyanlar arkada, açılan kapılardan dışarı çıkarak kışlalara doğru yürüyüşe geçerlerdi. Bir dipnot, baklava alayı geleneği Yeniçeri Ocağı'nın 15 Haziran 1826'da Sultan II. Mahmut tarafından kaldırılmasından 2 ay öncesine kadar gerçekleştirilmeye devam ediliyordu. Böylece bir devlet törenine dahi adını verebilmiş olan bir tatlıdan bahsettiğimizi
bir kez daha belirtmek isterim. Sürekli sosyal hayatın içinde olan baklava, halk arasında muhabbet ortamına da büyük katkı sağlamıştır. Ev fırınında olduğu gibi mahalle fırını, ocak veya tandırda da pişirilen baklava, özellikle mahalle fırınlarında o dönemlerde mahallelinin buluşma noktası olur, heyecanla baklava beklenirken baldan tatlı muhabbetlere ve dertlere paydaş olunurdu. Baklava hem halk kademesinde hem de devlet idaresinde öyle bir yer tutmuştur ki 1755 Mayıs tarihli padişah fermanında adalet ve ham baklava meselesini bir arada görebilmek mümkün olmuştur. İstanbul'da Galata, Üsküdar, Tophane, Beşiktaş gibi semtlerde bulunan baklavacı esnafı, kadıya çörekçilerin baklava işine el attığını ve yasağı deldiğini, baklavaları seyyar satıcılar marifetiyle sokaklarda yahut dükkan önlerinde gayri resmi olarak sattığını şikayet etmişlerdir. Üstelik biz askeriyedeniz diyerek baklavacıların tehdit edildiklerini de şikayetlerinde belirtmişlerdi. Padişah ise duruma el atmış ve baklavacı esnafının korunması için ferman bildirmiştir. Aynı dönemlerde baklavanın lezzeti, ünü dünyaya yayılmış ve zamanla farklı coğrafyalara ihracatı da başlamıştır. Halil Aris Efendi'nin Avrupa'ya ve Amerika'ya baklava ihracatı yapması, devlet kademesinin dikkatini çekmiş ve mükafatlandırılmıştır. Şamlı Hacı Mustafa Efendi'nin baklavaları da devrin gazetelerine konu olmuş, Hacı Mustafa Efendi'ye 4. rütbeden Osmani, 5. rütbeden Mecidi nişanları ile birlikte İngiltere'den altın sanayi madalyası verilmiştir. Günümüzde dahi bayramlarda, ailesel buluşmalarda sıklıkla baklava tercih edilir. Kutlamaların ve bir araya gelmelerin değişilmez tatlısıdır. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım sözünün özüdür. Yapımı anlatıldığı gibi kolay olsaydı eğer, hakkında anlatılacak nice öyküler bulamazdık. Ustalarının elinde incecik açılmış hamur yapraklarının arasına Antep fıstığı, ceviz, kaymak veya tercihe göre badem konularak tepsiye dizilir. Hamurlar tereyağı ile tatlandırılarak fırında pişirilir. Son olarak üzerine şeker ve suyun kaynatılmasından elde edilen şerbet dökülür ve tatlandırılır. İşte tüm bu söze kolay, ele zor işçilikten sonra iyi yapılmış baklavayı ağzınızda çıkardığı çıtır çıtır sesten anlayabilirsiniz. Türkiye'de baklavasıyla tanınan şehir Gaziantep'tir. İçerisinde kullanılan malzeme Gaziantep baklavasında Antep fıstığı olsa da bu coğrafi olarak büyük farklılıklara gebedir. Evde yapılan baklavalarda Güneydoğu Anadolu'da Antep fıstığı, Karadeniz'de fındık, İç Anadolu'da ceviz, Kıyı Ege'de badem, Edirne ve Trakya'da ise susam kullanılır. Genelde en çok sevileni ve arananı Antep fıstıklı tipi olsa da ekonomik nedenlerle sık sık cevizlisine de rastlanır. Yalın servis edilebileceği gibi sade dondurma veya kaymakla da servis edilebilir. Umuyorum ki artık bu efsane tatlı hakkında lezzetinden ziyade başka fikirleriniz de olmuştur. Öyküsünü bilmek, ağzınızda çıkardığı çıtır sesle aynı hazzı veriyordur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.